Я хочу вам спросить, как жизнь здесь? Как жить в севере? На самом деле очень холодно. Yani dünyanın Kuzey Kutup Dairesi'ne kurulmuş en büyük şehri Murmansk. Na severe jit yazısı, yani kuzeyde yaşamak. Is this your first time here in Yeah, Russia? it's my first time to the frozen country. Frozen, right? Rusya'nın Arktik'teki varlığının ve nükleer buz kıran filosunun temelini oluşturdu arkadaşlar bu Lenin gemisi. Haliyle arkadaşlar burası kutup mutfağı olduğu için geyik eti de fazlasıyla tüketiliyor. Buraya da halk zamanla Alyosha demişler ve Murmansk'ın Alyosha'sı olarak biliniyor. Murmansk'tan hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Uzun bir tren yolculuğunun ardından Murmansk'a geldim. Şimdi burada ilk günüm. Birazdan dışarı çıkacağım. Bir ev tuttum burada. Ve bu evi ilk önce tabii size göstermek istiyorum. Evle ilgili de birkaç bilmeniz gereken şeyleri de yine sizlere söylemek istiyorum. Ev yani bence güzel bir ev, yani fiyat performans açısından. Hem de buradaki oteller aşırı derecede pahalı. Şu an burada yüksek sezon, kuzey ışıklarını izlemek için yani Rusya'nın bir tarafından, hatta artık yavaş yavaş dünyanın da birçok yerinden buraya geliyorlar. O yüzden ben ev tuttum. Şimdi evi gezmeye başlayalım. Arkadaşlar böyle bir holüm var hemen girişte. Güzel. Şu tarafta şöyle bir banyo var. Yani ev güzel dekore edilmiş. O açıdan sizlerle de paylaşmak istedim. Yani buraya geldiğinizde nasıl bir evde kalabilirsiniz ya da evde kalabilir misiniz? Bunları da söyleyeceğim. Burada da yine şöyle kapıları kaldırmışlar. Güzel de bir mutfak var. Burası Sovyetler zamanında yapılmış bir bina arkadaşlar. O yüzden bir Sovyet tarzı evi de görün. Yani bina aslında giriş falan birazcık değişik ama içeri girdiğinizde böyle bir ev karşılıyor sizi. Şöyle bir kitaplık yapmış. Gardırop yok. Onun yerine böyle askılar bırakmışlar ve gayet kullanışlı. Burası da yatak odam. Şöyle bir çift kişilik yatağım var. Yani güzel, sevimli bir daire. Bu tarafta da böyle bir çalışma masası var. Ve pencere. Dışarıda da şu an manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Dışarı çıktım. Şimdi Murmansk'ı gezmeye, dolaşmaya başlayacağız. İlk önce size kaldığım yeri göstereyim. Merkezden çok da uzakta değilim. Bu binada kalıyorum arkadaşlar. Eski bir yapı. Eski bir Sovyet yapısı daha doğrusu. Yani Murmansk şehir merkezine çok uzak değil. Hemen yakında şey de var. Şöyle bir market de var. Zaten yani evde kaldığım için yeme içme, sabah kahvaltısını falan herhalde orada hallederim ama tabi burada yerel yemekleri de gidip deneyeceğiz, göreceğiz. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi her yer karla kaplı. Şimdi şehrin en merkez noktasına gitmeye çalışıyorum. Şehir merkezine gideceğim. Yani o da Lenin Caddesi ve 5 Köşe diye bir park var burada. Pyatuglov. Oraya gitmeye çalışıyorum şimdi. Arkadaşlar son halim bu şekilde. Yani buralarda mecbur böyle geziyorsun. Dün gece geldim biliyorsunuz arkadaşlar buraya. Yani Krasnodar'dan başlayan yolculuğum dün akşam itibariyle burada son buldu. St. Petersburg üzerinden geldim. Ve tabi bu yolculuk bayağı uzun bir yolculuk. Yani Rusya'yı en güneyinden en kuzeyine kadar gelmiş oldum. Hatta burada da daha da kuzeye gidip Kuzey Buz Denizi'nde size göstereceğim. Yani ülkenin en ucuna kadar gitmiş olacağız. Buraya gelirken tabi elimde eldivenim, işte içimde berem, kapşonlu sweatshirt'üm, bu gördüğünüz kar montum, kar botlarım, her şey var. Ve içlik aldım, yani içlik de giydim, terma içlik aldım. Bu şekilde giyinmek gerekiyor buralarda. Bilginiz olsun. Eğer Rusya'da soğuk yerlere gidiyorsanız bunları bilmenizde fayda var. Videonun henüz başındayken arkadaşlar tabi lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın.
Gerçekten yani normalde size pek yansıtmıyorum bunu ama şu an dünyanın gerçekten bir başındayım. Dünyanın öbür ucundayım denilebilir ve buralara gelmek çok maliyetli. Burada bazı etkinlikler gelip burada sadece sokakları gezmek de olmuyor. Bazı etkinlikleri yapmak, işte turlara katılmak, onlar çok çok daha maliyetli. O yüzden lütfen yardımınızı esirgemeyin, desteğinizi esirgemeyin. Paylaşın, yorum yapın. Abone olun abone değilseniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bütün herkes haliyle görüyorsunuz. Yani kar montları, tulumları, botları her şeyle gezmek zorunda burada. Hava şartları böyle. Tabii videoya başlarken arkadaşlar neredeyiz ilk planda onu anlatmak istiyorum sizlere. Coğrafi olarak Murmansk Rusya'nın kuzeybatısında, Kola Yarımadası'nda, Barents Denizi'nin kıyısında yer alıyor. Araba çıkamadı bakın. Geri gitmek zorunda kaldı. Zorlu şartlar var yani burada. Şimdi ben de yürüyorum şehre doğru. Tabii burası şu an benim beklentime göre daha sıcak bir hava dedim ama yani dondurucu bir soğuk var yine. Böyle eldiven olmasına rağmen kameranın tripodunu tutması bile zor. Şehirde böyle görüyorsunuz. Bunların hepsi çok eski zamanlarda yapılmış evler. Yani Sovyetler zamanında yapılmış evler bakın. Ve havada parçalı, bulutlu. Bu akşam da şeyi görmek istiyorum. Daha doğrusu buranın en önemli faaliyeti kuzey ışıklarının görülebilmesi. Yani Rusya'dan da kuzey ışıklarını görebiliyorsunuz. Onun için de en iyi yer Murmansk ve çevresi. Bugün ben de yapmak istiyorum. Tabii bu videoda olur mu bilmiyorum ya da ayrı bir video olur mu? Hep beraber göreceğiz. Rusya'da da son 150 yılın en büyük kar yağışı oldu arkadaşlar. Yani son 150 yılın en şiddetli kış mevsimini geçiriyor tüm Rusya. Hatta benim yaşadığım şehir Krasnodar'da bile bu kadar çok olmasa da benzer görüntüler oluştu. Fakat buralarda zaten tabii Kuzey Kutup Dairesi içerisinde olduğumuz için buranın normu zaten bu ama yani tüm ülkede de çok şiddetli bir kar yağışı oldu. Arabaya bakın. Bu araba da nasıl iniyor. Mecbur. Kola Yarımadası'ndayız. Bu Kola Yarımadası İskandinav Yarımadası'nın aslında bir parçası. Yani arkaya doğru uzanan yönü. Yani şu an Norveç'in doğusunda yer alıyoruz. Kuzey Kutup Dairesi içerisinde Murmansk şehri. Ve Murmansk şehri Kuzey Kutup Dairesi içerisindeki en kalabalık nüfuslu büyük şehir. Kuzeydeki en yüksek yani kalabalık nüfuslu şehir. Nüfusu da 300 bin civarı. Murmansk'tan daha kuzeyde olan iki tane şehir var. Bir tanesi Norilsk, yine Rusya'nın şehri. Buradan daha doğuda yani Sibirya'nın üstlerinde gibi. Bir de Norveç'in Tromsø kenti Murmansk'tan daha kuzeyde ancak Murmansk ikisinden de daha büyük. Yani dünyanın Kuzey Kutup Dairesi'ne kurulmuş en büyük şehri Murmansk arkadaşlar. Merkezi cadde şurası olsa gerek herhalde. Karşıda güzel dizayn edilmiş bir cadde görüyorum. Şehrin tabi arkadaşlar çok da güzel bir görüntüsü var burada. Şimdi daha ileride işte daha tarihi yapıların olduğu bölgeye de götüreceğim sizi. Ama şuraya bakarsanız zaten sevimli bir şehir ve büyük de bir şehir. Şehir klasik bir Rus şehri anlayacağınız. Ve yine tabi böyle güzel kış manzaralarıyla birlikte şu şekilde etkileyici parklar da var yine.
Böyle bir pazar yerine denk geldim şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz herhalde yeni yıl için yapılmış ama halen de duruyor ya da sürekli de olan bir yer olabilir. Bileniniz varsa da yazın. Buradan sıcak çay, kahve, işte içecekler alıp içebilirsiniz. Çok güzel olmuş. Şimdi size şunu göstereceğim burada. Arkadaşlar. Bu şehrin sloganı şu görmüş olduğunuz Na severe jit, yani kuzeyde yaşamak demek arkadaşlar bu. Murmansk şehrinin sloganı. Kuzeyin en büyük şehrinde arkadaşlar. Yaşam böyle işte, tabi her zaman karları da böyle temizlemek gerekiyor. Abimizin yaptığı gibi. Evet, o da temizliyor, görüyorsunuz. Здравствуйте, добрый день. Şehir meydanı da hemen bu pazarın bitiminde. Şurası zaten en başta bahsetmiş olduğum Petuglov meydanı. Murmansk'ın da en önemli şehir merkezi ve meydanı burası. Her zaman olduğu gibi buranın insanlarıyla da konuşmaya çalışıyorum. Şimdi sizi birkaç arkadaşla tanıştıracağım. Buradaki yaşamı soracağım. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут сначала? Меня Соня. Меня Варя. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Сальчук Приятно. из Турции. Я хочу вам спросить, как жизнь здесь? Как жить в севере? На самом деле очень холодно, но город очень хороший, люди очень добрые. Вот так без шапка не замерзаете здесь? Нет. Ну, это сегодня без шапок, можно сказать. Например, вчера было минус 25, наверное, градусов, и вот было очень холодно. И еще из-за того, что, например, если в средней полосе холодно просто, там влажность не очень большая, и там может быть не холодно, даже если минус 30. А в Мурманске из-за того, что здесь порт, тут очень большая влажность, и поэтому здесь даже минус 25, например, ощущается как минус 30. Сколько градусов максимум вы увидели здесь? Минус 30. 37, наверное. 37. Я из Турции, как я сказал. Что-нибудь знаете про Турцию? Ну, конечно, да. Были там? Да, Да. конечно. Да? Где были? В Алании я была. Алания. Нравились? Да, Конечно. тепло очень. Не то, что здесь. Да. Спасибо. Тогда Не я за что. очень рад вам видеть. Да, вам Спасибо. спасибо. Benim halimi gördünüz arkadaşlar ama kızlar şapkasız geziyorlar. Herhalde onlar için bu hava çok da soğuk değil. Tabi alışmışlık başka bir şey. En yüksekte eksi 37 gördük diyor. Yani eksi 37 arkadaşlar, böyle Instagram'da gördüğünüz gibi değil bu dereceler. Gerçekten aşırı soğuk yani. Yılbaşı ağacı da hala duruyor, görüyorsunuz yılbaşı süslemeleri. Rusya'nın sembolü ayı. Şehir merkezi burası. Şimdi şu tarafa doğru ilerleyeceğim. Orası da şehrin yine en merkezi caddesi. Lenin Caddesi. Bu caddede arkadaşlar yine görüyorsunuz bakımlı, rengarenk Rus stili, Sovyet stili binalar var. Yani şehir güzel. Farklı bir şehir bir kere, tamamen farklı bir coğrafya. Kuzey Kutup Dairesi'nin içindeyiz. Daha da önemlisi. Ve daha da kuzeylere gideceğiz. O yüzden bu gezi gerçekten beni aşırı derecede de heyecanlandırmıyor değil. Şehrin diğer bir özelliği de arkadaşlar, Romanov ailesinin, yani Rus İmparatorluğu'nun yaptırmış olduğu son şehir burası. 4 Ekim 1916 yılında şehir kurulmuş. O açıdan da önemli burası. Karşıda Lenin Meydanı var arkadaşlar. Sanırım bu sebeple caddenin ismi de Lenin Caddesi olsa gerek. Ve şimdi ben buranın bir de meşhur buz kırma gemisi var. Hatta sanırım dünyada yapılan ilk, onun yanına gitmek istiyorum. Bakın kadın kayaklarıyla birlikte gidiyor. Yüksek ihtimalle burada
İnsanlar her an sokakta da kayak yapabiliyorlar yani. Şimdi dün akşam trenle vardığım yere, yani tren istasyonuna geldim. Hem bu bölümü size göstereceğim hem de buradan arka tarafta liman var ve meşhur bahsetmiş olduğum buz kırma gemisi orada. Onu görmeye gideceğim. Çok değişik. Ya bende bir problem var ya da bazı insanlar gerçekten böyle yakaları bağırları açık geziyorlar. Şaşırıyorum. Yani bu havada nasıl üşümez? Şu an öyle veya böyle eksi 16 hissedilen, ki yavaş yavaş gün de batmaya başladı. Şu an daha da fazladır yani. Burası tren istasyonu arkadaşlar. Dün buraya vardım. Yani gelirseniz, trenle gelmek isterseniz ya da buradan dönmek istediğinizde bu istasyona geliyorsunuz. Şurada yine az evvel göstermiş olduğum Na Severe Jit yazısı, yani kuzeyde yaşamak. Dedim ya, şehrin sloganı, burada da görüyoruz bunu. Bu tarafta da arkadaşlar otobüs terminali var. Otobüsle de St. Petersburg'dan buraya gelinebiliyor ya da başka buralarda görülmesi gereken yerler var. Otobüsle de gidilip gelinebiliyor. Bilginiz olsun ki sanırım bunlar da öyle yapmışlar. Şehirde çok fazla turist de görüyorum arkadaşlar. Özellikle Çinli turistleri gördüm. Yani Murmansk zaten ülkemizde de aslında yavaş yavaş popüler olmaya başlayan bir yer. Burada yaşamanın zorlukları var tabii. Bir de onu da söyleyeyim. Kız az önce söyledi, konuştuğumuz kızlar biraz, ama bir zorluğu da şu. Karşıdaki manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Zaten gün batımı yavaş yavaş başladı. Saat daha bu arada 3'ü çeyrek geçiyor. Ve inanılmaz bir manzara oluşmaya başladı. Burası da tren istasyonu işte. Buradan gidiyorsunuz, geliyorsunuz St. Petersburg'a ya da diğer şehirlere. Arkadaşlar burada yaşam şartları gerçekten de zor. Bir kere kışlar uzun ve soğuk. Yazlar ise haliyle kısa. Yani Ocak ayı ortalaması eksi 10 diye okudum ben, ama az önce duydunuz hanımefendileri. Eksi 37 gördük diyorlar en fazla. Bu arada düşmemeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Çok güzelsin. Burada yaşamanın tabi asıl zorluğu ise şu. Burada kutup gecesi yaşanıyor. Yani 2 Aralık'la 10 Ocak arasında güneş hiç doğmuyor. Yani sürekli gece olduğunu düşünsenize, kalkıyorsunuz gece, yatıyorsunuz gece. Yani bu insanı depresif bir havaya sokar gerçekten. Bence burada yaşamanın en büyük zorluğu bu olsa gerek. Tabii bu benim dışarıdan birisi olarak fikrim. Diğer taraftan da tabii yazında 22 Mayıs'la 22 Temmuz arasındaysa arkadaşlar güneş hiç batmıyor. Yani sürekli gündüz. Bu da yine aslında depresif bir duruma yol açar. Çünkü bu sefer de gece olması zamanında yine buralar aydınlık ve gündüz oluyor. O yüzden burada yaşamayla ilgili herhalde söylenebilecek en zor şey budur diye düşünüyorum. Hi. Hi, Where are you from? China. China. What's your names? Zoe. Zoe, and you? Anna. Anna. Yeah. Nice to meet you. My name is Selçuk. Sergio. Selçuk, like Sergio. Oh, Sergio. Okay. 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 Is this your first time here in Yeah, Russia? it's my Yeah. first time to the frozen country. Frozen, right? Yeah. So, did you like here? Yeah, the people is so nice. Yeah. The nice people everywhere and beautiful. How do you say this? Ship. No, yes, the ship is so big and beautiful, but the wind frozen. Windy, right? Yeah, windy. Okay. So, what do you say more about Russia? I think the food is tastes good, but the cocktail very good. Very good, right? Yeah.
How many days have you been here in Murmansk? Murmansk just 2 days. 2 days. Yeah, we spent 4 days in St. Petersburg. Okay. Yeah. Then you will turn back to St. Petersburg. Yeah. Yeah. Okay. I'm from Turkey. Uh-huh. So, have you ever heard about Turkey? Yeah, I heard about that, and we wanna try maybe next time to travel your country. Hopefully. I hope so. I hope so I hope too. so too. Okay. I need to have work hard and money Yeah. to of go. course. Where are you from in China? Shanghai. 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 Yeah, it's a beautiful city. It's also very Welcome beautiful. to Yes, you. I have seen Welcome some- to Yeah. Yeah. go to China. I really would like to visit there, but it's a little bit difficult for us because we have hard visa process. Ah, yeah. 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 It's hard for us to America too. America too. Okay. Thank you so much for your Thank you. contribution. Yeah. Söyledim ya arkadaşlar, burada Здравствуйте. Çinli turistler de çok. Burada çok enteresan, değişik kutup dairesine özgü yemekler, yani kutup denizinden çıkan balık türleri falan var. Onlardan da bakalım, deneyeceğim. Aslında ben denizden çıkan bir tek balık ekmek yerim ama bakalım, lezzetli bir şeyler bulmaya da çalışacağız. Ama öncesinde Lenin gemisini sizlere göstermek istiyorum. Derken gemiye de yaklaştık. İşte burası. Atom buz kıran Lenin gemisi diye tercüme edebiliriz arkadaşlar Türkçe'ye. Yani bu bir buz kırma gemisi. Ve önemli bir soğuk savaş anıtı aslında. İnsanlar da böyle gelip görüyorsunuz, resimlerini çekiyorlar. Ve sadece aslında bir gemi demek haksızlık olur. Şu anda zaten bir müze olarak da kullanılıyor. Ama şöyle bir önemi var Lenin gemisinin. Nükleer enerjiyle buz kırıyor. Yani işin aslı nükleer enerjinin insanlığın faydasına kullanılması için yapılmış bir gemi. Bu açıdan da bir dönüm noktası ve teknolojikte bir anıt Lenin gemisi. Normalde içeriye girip ziyaret edebiliyorsunuz arkadaşlar, artık girilebiliyor. Burada demirli halde bulunuyor. Bu geminin şöyle de bir önemi var arkadaşlar. İlk kez nükleer enerjiyle çalışan sivil bir insan taşıdı. Yani bu açıdan çok önemli. Dolayısıyla az önce de söylediğim gibi nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını gösteren ilk insan üretimi taşıt da bu. Burası arkadaşlar Murmansk'ın deniz limanı, liman bölgesi yani. Ve zaten görüyorsunuz, bu alanda da çok güzel bir süsleme yapılmış. Hemen Lenin gemisinin önünde ve şurada insanlar işte bu şekilde gelip fotoğraf ve videoda çekiyorlar. Özellikle Çinli turistler yine burada gördüğünüz gibi resimler, videolar çekiyorlar. Burası ise Barents Denizi'nin bir parçası olan Kola Körfezi. Zaten az önce de söylemiştim. Kola Yarımadası'nda bulunuyor Murmansk. Bu körfezin ismi de Kola Körfezi. Yani bir akarsu değil burası. Ve buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de hiç buz tutmuyor. Çünkü Gulf Stream sıcak akıntısı buraya kadar ulaşıyor. Gulf Stream akıntısı nedeniyle burası hiçbir zaman buz tutmuyor. Murmansk şehrini de bu sebeple zaten buraya kurmuşlar. Yani Lenin gemisiyle ilgili son söyleyeceklerimi de şöyle toparlayayım. Atom buz kıran Lenin gemisi, söylediğim üzere 20. yüzyılın mühendislik harikası. Hatta mühendisliği açısından bir dönüm noktası burası. Rusya'nın Arktik'teki varlığının ve nükleer buz kıran filosunun temelini oluşturdu arkadaşlar bu Lenin gemisi. Yani Lenin gemisi arkadaşlar, şöyle diyebiliriz ki aslında nükleer teknolojinin en üst sınırıymış o dönemde ve de bunun insanlığın hayrına nasıl kullanılabileceğinin de en büyük göstergelerinden bir tanesi. Soğuk Savaşı'nda sembolü ve insanlığın da en sert doğa olaylarına, doğa koşullarına karşı koymasının da yine bir örneği diyebiliriz.
Ben şimdi artık bu geminin yanından ayrılıyorum ve Alyoshka anıtı var burada. Daha doğrusu 2. Dünya Savaşı savunucuları anıtı diye söyleyebiliriz. Onun yanına gitmek istiyorum oradan. Çünkü hem şehrin güzel bir manzarası var hem de heykelin de ihtişamlı ve güzel bir hikayesi var. Şehrin diğer sembollerinden bir tanesi Alyosha anıtına geldik arkadaşlar. Ve gün batmadan geldik ve buradaki manzaraya da bir bakar mısınız? İnanılmaz güzel, yine bembeyaz. Şehrin buradan güzel de bir manzarası var arkadaşlar. Murmansk şehri şurası. Yani şehir merkezi daha o tarafta. Ve şurayı şöyle biraz göstermek istiyorum size. Tabii kışın özellikle buralarda bu kadar kuzeyde içerik üretmenin en zor tarafı, yani kameranın, telefonun şarjı hemen bitebiliyor ve hava çok çabuk kararıyor arkadaşlar. Ama en azından buraya kadar gelmiş olduk. Bu anıt Rusya'nın ikinci en büyük anıtı ve ismi Alyosha, halk arasındaki isim bu, ya da Murmansk Alyosha diye biliniyor. Heykelin boyu 35 metre ve kaidesiyle birlikte 42,5 metre. İkinci en büyük heykel dedim, biliyorsunuz. Birincisini de zaten yine ziyaret etmiştik sizle. Kanalda hatta halen videosu da var. Volgograd'daki Anavatan Çağırıyor heykeli birincisi. Bir zafer anıtı arkadaşlar burası. Heykel bu. Bir Sovyet askeri üstünde parkesiyle ve omuzunda tüfeğiyle birlikte sırtı şehre dönük durumda konumlandırılmış. Tabi bunun da bir anlamı var. Önünde şöyle bir ebedi ateş yanıyor arkadaşlar. Heykel gerçekten de hem büyük hem de ihtişamlı. Bu alanın hepsi şu şekilde Defenders of Arctic Circle diye geçiyor. Yani kutup bölgesinin, kutup dairesinin savunucuları anıtı. Bu bütün kompleksin ismi. Buraya da halk zamanla Alyosha demişler ve Murmansk'ın Alyosha'sı olarak biliniyor. Az evvel aşağıdaydık, biliyorsunuz. Berent Denizi aslında burası. Kuzey Buz Denizi'nin bir parçası. Ve şöyle içeriye doğru gidiyor arkadaşlar. Az evvel aşağıda da anlattığım Kola Körfezi burası. Şehrin de, yani Murmansk, şurası zaten görüyorsunuz. Şu bölge. İnanılmaz bir manzarası, güzel bir manzarası var ve özellikle gün batımında da gelirseniz gerçekten enfes bir gün batım manzarası var bu bölgenin. Murmansk arkadaşlar Rusya'nın kahraman şehirlerinden bir tanesi. Hatta 15 tane kahraman şehri var Sovyetler Birliği'nin. Ve onlardan bir tanesi de Murmansk. Bunların hepsini size aslında ben Kırım'da, Sivastopol'de anlatmıştım. Hepsinin bir anıtı vardı orada. Orada göstermiştim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Şöyle güzel Kola Körfezi manzarasıyla birlikte arkadaşlar şunları söyleyeyim size. Anıt Rus tarihi için, aslında Sovyetler Birliği için de çok önemli bir anıt. Çünkü Almanlar buraya geliyorlar. 1941 yılları ile 45 yılları arasındaki 2. Dünya Savaşı, yani Büyük Vatanseverlik Savaşı süresince bu görmüş olduğunuz körfezin bu bölümüne geliyorlar arkadaşlar. Şu aşağı tarafta en şiddetli çatışmalar burada yaşanıyor. O sebeple heykeli buraya dikiyorlar ve heykelin şöyle gördüğünüz gibi sırtı şehre dönük pozisyonda. Bunun da sembolik anlamı şehri gelebilecek her türlü saldırıya karşı her zaman savunmasıyla ilgili. Murmansk şehri de gördüğünüz gibi burada ayaklarımızın altında oluyor. Günde batıyor yavaş yavaş ve harika bir manzara oluşturuyor tabi burada. Yani bu güzel mekandan ve bu harika gün batımını da gerimizde bırakarak ayrılıyoruz. Şimdi sizi şeye götüreceğim.
burada yerel yemek yapan bir restoran bulmaya çalışacağım ve yemekleri de göstereceğim size. Şehre indim tekrar arkadaşlar. Şimdi yemek yemeye gideceğim. Tabi burada başka yapılacak birçok şey var. Bakalım yaşaya yaşaya göreceğiz hep beraber. Zaten ben bunları deneyimledikçe sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda Instagram'da da paylaşıyorum arkadaşlar. Anlık paylaşıyorum oradan. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevindirirsiniz beni. Restoran buldum. Daha doğrusu haritadan buldum yani. Bakacağım nasıl, güzel mi? Ve kutup mutfağını da merak ediyorum. Bakalım farklı neler var, ne yiyebiliriz. Bu arada saat henüz 5 arkadaşlar. Burada saat 4-4.30 arası. Artık hava kararmaya başladı zaten. Aradığım restoran şurası. Restoran Terasa. Restoran alışveriş merkezinin 4. katında böyle bir yer. Gayet hoş bir yer. Bakalım ne diyecekler, izin verecekler mi bize? Здравствуйте. Evet arkadaşlar, yerimi gösteriyor. Restoran bayağı güzel ve buranın en ünlü mekanı. O yüzden buraya gelmek istedim. Restoran çok güzel. Zaten hemen şurada görüyorsunuz Arktika yazıyor. Arktik yani kutup mutfağı var burada. Yemekler de 540'tan başlıyor. 1060'a da var. 840'a da var. Burada bakalım yani birçok çeşit var. Ben şimdi yemeklerimi söyleyeyim. Tabi buraya özgü bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ve bu arada da kat kat giyindim arkadaşlar. Mecburen. Evet, yemeklerimi söyleyeyim. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Небольшой комплимент для вас. Это картофельная формочка, внутри идет паштет из утиной печени. Спасибо вам большое. Yani böyle bir ikramda bulundular. Bu hediye ettikleri şeyi de hemen bir denemek istiyorum. Dışı patates, içi de yine buraya özgü bir şey herhalde. Çayım geldi arkadaşlar. Burada şöyle mumun üstüne koydu. Gördüğünüz gibi. Çay soğumasın diye. Bu da yine kutup bölgesine özgü bir çay. Yani kutup bölgesi meyvelerinden yapılmış bir çay. Rusya'da genelinde böyle yani. Çay söylediğinizde yemekten önce böyle çayı getiriyorlar. Çayım da şöyle. Gördüğünüz üzere. Bunu da bir deneyeyim. Vişneli gibi. Meyve çayı güzel ama bu havada iyi gidiyor yani. Haliyle arkadaşlar burası kutup mutfağı olduğu için geyik eti de fazlasıyla tüketiliyor. Şimdi geyik etli burger de var. Aslında bundan da denemek istiyorum ama arkadaşlar geyik etinden bir çorba söyledim. Şimdi nasıl olduğuna bakacağım, hatta şöyle hemen beraber bakalım. Şöyle içinde geyik etleri var. Böyle taneli mısırlar, arpalar, buğdaylar, bir şeyler var. Yine bu bölgenin işte kutup bölgesinin ünlü yemeklerinden bir tanesi ve yanında da şöyle 2 tane kurabiye tarzı bir şey geldi yine. Bunlar da tatlı herhalde. Bakalım. Şimdi bunu deneyeceğim. Oo, beklediğimden güzel. Tabii geyik eti denemek istiyorum şimdi. Bakayım bu geyik eti nasıl bir şeymiş. İlk defa yiyeceğim dedim ya. Evet arkadaşlar, şöyle bir et. Lezzetli. Gerçekten lezzetli bir et. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bu da yine burada yaptıkları ekmekler. Yağları normalde kullandığımız işte tereyağını buradaki yine bazı aromalarla karıştırıyorlar. Öyle bir yağ, böyle bir ekmek istedim ve bunu getirdiler. Tabi bu da parayla arkadaşlar, yani bir sipariş. Hatta Rusya'da masaya gelen hemen hemen her şey paralı oluyor. Arkadaşlar son yemeğim de geldi. Şöyle bir somon balığı, daha doğrusu şöyle göstereyim. Bir somon balığı yeşil sebzelerle birlikte ve domatesler var galiba.
çeri domatesler, brokoli görüyorum. Evet, böyle de bir yine Kuzey Buz Denizi'nden çıkan, yani Arktik bölgeden çıkan balık. Bundan da söyledim. Bunu da hemen deneyeyim hatta. Rusçası losos, yani bizdeki en yaygın kullanım ismiyle somon balığı. Yalnız gerçekten güzel yapmışlar. Kuzey Kutup bölgesinde, Kuzey Kutup dairesi içerisinde yiyebileceğiniz yemekler bunlar. Her yerde bulamayacağınız tadlardan bazıları. Tabii somon balığını bulabiliriz, fakat bu şekilde yapıldığını ben ilk defa burada gördüm. Ya da ben burada yedim, öyle söyleyeyim. Ve geyik etinden çorbayı ise ilk defa burada içtim. Kuzey Kutup Dairesi'nin, Murmansk'ın en ünlü yemeklerinden bir tanesi aslında kral yengeci diye bir yemekleri var. Yani büyük bir yengeç. Onu aslında denemek isterdim ama ben hiç yemedim. Gerçekten nasıl bir tadı var onu da bilmiyorum. O yüzden söylemedim. Ve tabi burada yine istiridye falan da çok güzel oluyordur. Ama ben söylediğim gibi yemediğim için ben söylemedim. Ama umarım fırsat olur, denerim. Bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi çayımı içiyorum. Güzel bir mekan. Yemeğimi yedim. Şimdi çıkıyorum dışarıya. Size şöyle mekanını da göstereyim. Böyle açık mutfakları var. Görüyorsunuz. Buranın en güzel yerlerinden bir tanesi. Olur da yolunuz buralara düşerse buraya gelin. Spasibo большое. До свидания. Kuzey Kutup bölgesinden 1500 kilometre uzaklıktaki Murmansk'taki ilk günümü bitirdim. Yemeğe 2500 ruble ödedim arkadaşlar. 1200-1300 lira kadar bir rakam yapıyor. Yani aslında bir gezgin için, bir böyle seyahat eden birisi için bence pahalı bir rakam ama en azından bir kere burada kutup tatlarını denemek istedim. Hem de sizlere göstermek istedim. Bu videonun da sonuna geldik. Murmansk'taki ilk gün deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Murmansk'ın başka bir yerinde olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.